Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem cep hem yaka detayı olan şahane bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizi 1-2 yaşındaki çocukların giyebileceği büyüklükte hazırlayacağız ama ölçüleriyle oynayarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Tamamını dikişsiz olarak öreceğiz. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın dahi kolaylıkla yapabileceği bir yelek. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Alize Baby Best'in 240 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında bambu karışımlı bebek yününü kullanacağım. Ve 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 136 ilmek atarak başladım ve 21 santimetre uzunluğa gelene kadar sadece haroşa olarak ördüm. Haroşa dişlerimin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47. 47 sıra haroşa olarak örmüşüm. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız. 34 ilmeğimi ön bedenim için ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Buraya bir ayraç takıyorum. Diğer ön bedenim için de yine 34 tane ilmeğimi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Buraya da ayracımı takıyorum. İki ayracımızın arasında da arka bedenimize ait 68 tane ilmeğimiz var. Şimdi parça parça öreceğiz arkadaşlar. Sonra dikişsiz olarak birleştireceğiz. Önce ön bedenimizle başlayacağız. İlk olarak kol altı kesimlerimizi yapacağız. Ön bedenimizde 34 tane ilmeğimiz vardı. Ayracımızdan önce 5 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonda 5 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tane ilmeğim kaldı. İpim kendimden tarafta. Bu şekilde 2 ilmeğimi ön kanatlarından giriyorum. Ve ters olarak kesiyorum. Sondaki 3 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi devam etmiyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Önce bir ön bedenimizi bitireceğiz. Daha sonra diğerlerine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde haroşa olarak örüyorum. Bir kesim daha yapalım birlikte. Örgümüzün arka yüzünde farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Kesimlerimizi örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Bir tane kesim yaptık. Şimdi ikinci kesimimizi yapacağız. Ön yüzümde yine sonda 5 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Sonda 5 ilmeğim kaldı. Yine ipim ön tarafta. 2 ilmeğimi bu şekilde ön kanatlarından giriyorum ve ters olarak kesiyorum. Sondaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Toplamda bu şekilde 6 kere kesme işlemi yapacağız. 2 tanesini zaten birlikte yaptık. Şimdi arka yüzümüzü örelim arkadaşlar. Daha sonra kesimlerimizi 6'ya tamamlayalım.
Sonra birlikte devam edelim. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve farklı hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Yapımı gerçekten çok kolay arkadaşlar ve çok şık bir yelek. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir yelek. Evet arkadaşlar, ön bedenimizin ikinci kol altı kesimini de birlikte yaptık. Şimdi bu şekilde kesimlerimize şişimizde 28 tane ilmeğimiz kalana kadar devam edeceğiz. Toplamda dediğim gibi 6 kez kesme işlemi yapacağız. 2 tanesini zaten birlikte yaptık. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şişimde 28 tane ilmeğim kalana kadar kesimlerimi aynı şekilde yaptım. Artık bu taraftan kesim yapmayacağız. Yaka kesimine başlıyoruz. 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3 ve 4. İpim kendimden tarafta. 5. ve 6. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Kesimlerimizi hep bu şekilde yapacağız, yaka kesimlerimizi. Ve sıra sonuna kadar haroşa olarak devam ediyorum. Artık bu tarafta dediğim gibi kesim yapmıyoruz. Buna artık ihtiyacım yok arkadaşlar. Yeri oldukça belli. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde yine bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. İlk yaka kesimimizi birlikte yaptık. Bir kesim daha yapalım. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ikinci yaka kesimimi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimle birlikte 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. 5. ve 6. ilmeğimi ipim kendimden tarafta ön kanatlarından girerek ters olarak kesiyorum. Ve ilmeklerimin tamamını örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümüzde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Baştaki 4 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 5. ve 6. ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde farklı hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, birlikte ikinci kez yakamızda kesim işlemimizi yaptık. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak şişimizde 18 tane ilmeğimiz kalana kadar yaka kesimlerimizi yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Şişimde 18 ilmeğim kalana kadar yaka kesimlerimi yaptım. Şimdi eksiltme ve artırma işlemi yapmadan sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Bir diş haroşamızı birlikte örelim. Sonra aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümü de aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde de haroşa olarak örüyorum.
Arkadaşlar artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan az önce yaptığımız gibi sadece haroşa örgülerle kol altı kesimlerine başladığımız yerden itibaren 11 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Ön bedenime kol altı kesimlerine başladığım yerden itibaren 11 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Kaç sıra örmüşüm onu da sayayım arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde oldukça belli zaten yerleri. Kesim yapmaya başladığımız yer. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 haroşa sırası örmüşüm. Altta da biliyorsunuz 47 haroşa sıram vardı. Yani toplam en alttan yukarı doğru 71 sıra haroşam var. Bu ilmeklerimi yardımcı aparatıma aldım. Dilerseniz kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben dikişli örgüleri çok sevmediğim için dikişsiz bir birleştirme yapacağım. Örgümün ön yüzündeyim. Arka bedenime ipimi taktım. Şimdi burada da yine kol altı kesimi yapacağız. Ön bedenimizde olduğu gibi 6 kez kesme işlemi yapacağız. Tek farkı burada hem başta hem de sonda kesim işlemi yapacağız. Arkadaşlar bu sıramızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü devamında da aynı işlemleri tekrarlayacağız. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 4. ve 5. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sonda 5 ilmeğim kalana kadar yine haroşa olarak öreceğim. Orada da aynı şekilde kesim yapacağım. Sona kadar gideyim arkadaşlar. Sonda 5 ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. İpim kendimden tarafta. 2 ilmeğime ön kanatlarından giriyorum ve ters olarak kesiyorum. Sondaki 3 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar kesim işleminin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Videomuz gereksiz yere uzun olmasın. Sizler de sıkılmayın. Az önce yaptığımız gibi kesim işlemleri sadece örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Arka yüzümüzde farklı hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzlerimizde baştaki 3 tane ilmeği haroşa olarak öreceğiz. 4. ve 5. ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Yine sonda 5 tane ilmeğimiz kaldığında 2 ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Sondaki 3 tane ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde kesimlerimizde şişimizde 56 tane ilmek kalana kadar devam edelim. Daha sonra herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan 56 ilmeğimizle en alttan saydığımız zaman 71 sıra haroşa olana kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi de tamamladım. Diğer ön bedenimize başlamadan önce burada omuz birleştirmesi yapacağız. Ön bedenimde aparatım üzerinde ilmeklerimi bekletmiştim biliyorsunuz. Onu bu şekilde iki ucu açık şişime aldım. Şimdi ön yüzler içeride olacak şekilde koyuyorum. Ve örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi keseceğim. Daha önce arkadaşlar hem şişle hem de tığ ile yapımını göstermiştim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ben burada bir tanesini kesmiştim. Şimdi 2 ilmeğime giriyorum. Şişimden çıkarıyorum. Ve 3 ilmeğimi birden bu şekilde alıyorum. Bir buna girdim, şişimden çıkardım. Bir karşıya. Tığımdaki 3 tane ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Tekrar yapalım. Bir buraya girdim. Bir karşıya. 2 ilmeğimi de şişimden çıkardım. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde yapılan birleştirme daha muntazam oluyor arkadaşlar. Ama zorlanıyorsanız dikerek de yapabilirsiniz. Şişle de bu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. İki ilmeğe giriyorduk. Düz olarak örüp şişimizden çıkarıyorduk. Arkadaki ilmeğimize öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyorduk.
Arkadaşlar sonda bir tane ilmeğim kalana kadar kesimimi aynı şekilde yaptım. Bu bir ilmeğimi de tığıma aldım. Arka bedenimden de alıyorum ve birlikte çekiyorum. Arkadaşlar şimdi arka bedenimde sonda 18 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi keseceğim. Bunu da tığımla yapacağım. Şişle de yapabilirsiniz. Bir örüyorum. Diğerinin içerisinden geçiyorum. Bir örüyorum. Tığ ile kaydırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız sıkı yapmayalım. Çok gevşek de olmasın. Orta ayarda. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tığımdakiyle 19. Bir tane daha ilmek keseceğim aynı şekilde. Evet. Şimdi arka bedenimde kalan 18 ilmeğimi de yine yardımcı aparatıma alacağım. Diğer ön bedenimizle devam edeceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi taktım. Kol kesimlerimizi bu taraftan yapacağız arkadaşlar. Yine diğer ön bedenimizde olduğu gibi 6 tane ilmeğimizi keseceğiz. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. 4. ve 5. ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde kesim işlemimi yaptıktan sonra sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Arka yüzümüzde biliyorsunuz farklı hiçbir işlem yapmıyorduk. İlmeklerimizin tamamını sadece haroşa olarak örüyorduk. Toplamda yine 6 kez kesme işlemi yapacağız. Arkadaşlar kesimlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Baştaki 3 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 4. ve 5. ilmeğimizi birlikte alarak keseceğiz ve ön yüzümüzü haroşa olarak tamamlayacağız. Arka yüzümüzde zaten farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Şimdi şişimizde 28 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde keselim. Daha sonra birlikte devam edelim. Kol altında 6 kez kesme işlemi yaptım. Şimdi yaka kesimlerimize başlayacağız. Artık bu taraftan kesim yapmıyoruz. Sonda 6 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Diğer kesimlerimizi de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde sonda 6 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6. Bir tane daha öreyim. İpim ön tarafta. Sonda 6 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve sondaki 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, yaka kesimlerimizi de bu şekilde yapacağız. Örgümüzün ön yüzünde sonda 6 ilmeğimiz kaldığında 2 ilmeği birlikte alarak keseceğiz. Sondaki 4 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir değişiklik yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Şişimizde 18 ilmeğimiz kalana kadar yaka kesimlerimizi bu şekilde yapalım. En son 18 ilmeğimiz kaldığında da diğer ön bedenimizde olduğu gibi sadece haroşa örgülerle devam edeceğiz. Yani herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız.
Yine kol kesiminde başladığımız yerden itibaren 11 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer ön bedenimi de tamamladım. Aparatımdaki arka bedenime ait ilmeklerimi yardımcı şişime aldım. Şimdi yine ön kısımlar içeride kalacak şekilde üst üste getiriyorum. Diğer ön bedenimde yaptığım gibi ilmeklerimi keseceğim. 2 ilmeğime girdim, şimdiden çıkardım. İçerisinden çıkıyorum. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya şişimden çıkardım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Diğer tarafta yaptığımız kesimin aynısı arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kapatalım. Daha sonra cep figürümüzle devam edelim. Ben bir tanesini yaptım. 5 tane zincir çekiyoruz. Sondaki gözeneğe batarak halkamızı oluşturuyoruz. 3 tane zincir yukarı çıkıyoruz, doluyoruz. Zincirimizi saymıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. Arada 2 tane zincirim var. Bu ipimi de arkadan yürütüyorum arkadaşlar. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum, doluyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son kez 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Gözeneğimin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara 3 tane de zincir çekebilirsiniz arkadaşlar, ama ben çok delikli görüntü sevmediğim için 2 tane çekiyorum zincir. Tekrar 2 tane zincir çektim. 3 tane zincirle yukarı çıkmıştık biliyorsunuz. Onun üst kısmına batarak kaydırma tekniğiyle sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Diğer rengime geçtim. Köşedeki boşluğa giriyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3. Bunu saymıyorum. Şimdi 3 tane aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapacağım. İpimi de arkadan yürütüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Arada bir tane zincirim var, doluyorum. Buradaki gözeneğin içerisine de yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. İpimi alıyorum bu tarafa. Yürüterek devam ediyorum. 1 2 3. Arada 2 tane zincirim var, doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Diğer yuvama geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3
2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki ipimi yürütüyorum arkadaşlar. Doluyorum. Diğer gözeneğime geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 arada 2 tane zincirim var. Doluyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın köşeye battım. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi tekrar beyaz ipimle devam edeceğim. Bu sefer köşedeki boşluğa batmıyorum arkadaşlar. Aradaki boşluğa batıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Zincirimi saymıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. İplerimizi arkadan yürütmeyi unutmayalım. Köşedeki boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 arada 2 tane zincirim var, doluyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Buradaki gözeneğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. İplerinizi bu şekilde yürütürseniz arkadaşlar çok temiz bir görüntüsü olur. Köşedeki boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buradaki gözeneğimin içerisine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Köşedeki gözeneğimin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buradaki gözeneğimin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir doluyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar, köşedeyim. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum ve kaydırıyorum. Son sıramızla birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi köşedeki boşluğa batmıyorum. Yine bir yandaki boşluğa batıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Zincirimi saymıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir alt sıralarda olduğu gibi bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Buradaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Köşedeki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Bir yandaki gözenekteyim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, doladım.
Köşemdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki zincirim var, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buradaki gözeneğimin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki ipimi yürütüyorum, doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Köşedeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Bir yandaki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Yandaki boşluğun içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Köşedeki boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki zincirim var, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Son sıramızdayız arkadaşlar. Köşedeki boşluğa giriyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı boşluğa tekrar giriyorum ve bir kaydırma işlemi yapıyorum. Şimdi her bir trabzan gözeneğinin içerisine bir tane gelecek şekilde 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde bir buradaki bir diğer taraftaki kanada giriyorum ve kaydırıyorum. Boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın üzerine de her birine bir tane gelecek şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ön kanatlardan giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapacağım. 1 boşluğa 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve kaydırıyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve kaydırıyorum. Arkadaşlar diğer uca kadar aynı şekilde tamamlayalım. Daha sonra yakamıza devam edelim. Yaka kesimine başladığımız ilk sıramızdaki 4. haroşamıza giriyoruz. 1 2 3 dördüncüye giriyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 bir dolama yapıyoruz. Bir üst sıradaki haroşaya atlıyoruz. Bir sonrakinin yine dördüncüsüne giriyoruz. Ve tek seferde bu şekilde çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir doluyoruz. Bir haroşa sırası atlıyoruz. Bir sonrakinin dördüncüsüne giriyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. Hep bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane zincir çekiyoruz, doluyoruz. Bir üstteki sırayı atlıyoruz. Bir sonrakine 1 2 3 dördüncüye giriyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. 1 2 3 bir dola. Bir üst sıradaki haroşaya atlıyoruz. Bir sonrakine tekrar 1 2 3 dola. Bir üst sıradaki haroşaya atlıyoruz. Bir sonrakine giriyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz.
Arkadaşlar arka bedenime kadar aynı şekilde yaptım. Şimdi burada nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Bir tane doluyorum. 3 tane zincir çektim. Yukarıdan sayıyorum. 1, 2, 3. haroşanın içerisine yine bir tane atlayarak giriyorum. Alt taraflarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir tane haroşa atlıyorum. Bir yandakine giriyorum. Ve aynı şekilde kaydırıyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Bir haroşa atlıyorum. Bir yandakine giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 bir doluyorum. Bir tane haroşa atlıyorum. Bir yandakine giriyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Şimdi bu şekilde diğer uca kadar yapalım arkadaşlar. İkinci sıramızda devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer yaka kesimi yaptığım yere kadar aynı şekilde ördüm. Şu an toplamda 34 tane kutucuğum var. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve her boşluğun içine batarak sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ikinci sıramı da tamamladım. Şimdi 3 tane zincirle geri dönüyorum. İlk gözeneğimin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 4 tane zincir çekeceğiz. Bir tane boşluk atlayıp diğerine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı gözeneğin içerisine 2 zincir çekerek 2 ikili trabzan daha yapacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bir iki kez daha yapalım arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki zinciri doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Bir alttaki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 tane zincirle yukarı çıktım, bir doladım. Trabzanlarımın olduğu boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buraya atlıyorum. Trabzanlarımın olduğu gözeneğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buraya atlıyorum. Trabzanlarımın olduğu gözeneğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var, doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramı da tamamladım. Şu an 5. yani son sıramızdayız. 3 tane zincirle yukarı çıktım, doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Aynı gözeneğin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum.
Bir gerideki kutunun içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı gözeneğin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Trabzan yaptığım gözeneğin içerisine yapıyorum arkadaşlar sık iğnemi. Doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın bakın buradaki boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu aradaki 4 tane zincirimizin altındaki boşluktan giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sıra daha yapalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Tekrar boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanımın boşluğunun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Kaç tane yaptık? 1 2 toplamda 4 tane yapacağız bu şekilde. Doladım. Aynı boşluğa girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincirle yukarı çıktım. Boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın içerisine girip bir tane sık iğne yapıyorum. 4 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. En alttan giriyorum arkadaşlar zincirime boşluktan. İkisini birlikte alıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Arkasındaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum, doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Arkasındaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum, doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Son kez bir doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Son sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamı tamamladım. Bağcığımın bir tanesini de yaptım. Şimdi diğerini birlikte yapacağız. Yaka kesimine başladığımız sıranın başlangıcına giriyoruz. 2 kat olarak kullanıyorum arkadaşlar ipi. Ve sadece zincir çekeceğiz. Ben toplamda sanıyorum 60 tane zincir çekmiştim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bağcığımı bu şekilde tamamlayıp yeleğimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimiz son haliyle hazır. Gerçekten şahane bir yelek oldu. Kesinlikle örmenizi tavsiye ediyorum. Ölçülü bir şekilde ilerledik ama ben yine de ölçülerini vereyim. 34 santimetre uzunluk, 33 santimetre genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.